Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'u Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetine doyamayacağınız, kolay bir şekilde yapabileceğiniz, ister ılık, isterseniz soğuk bir şekilde tüketebileceğiniz zeytinyağlı çalı fasulyesi tarifim var. Şu anda da tam mevsim olan bu fasulyeyi alıp mutlaka denemelisiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak sizlere malzemeleri saymakla başlıyorum. Tarifimde 1 kilo çalı fasulyesi kullandım. 5 adet domates, 3 adet kuru soğan, 1 su bardağı zeytinyağı, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 2 adet küp şeker, 4 diş sarımsak kullanıyorum. Fasulyeleri güzelce yıkayıp süzdürdüm. Uç kısımlarını temizliyorum. İsterseniz sizler bu aşamada bıçakta kullanabilirsiniz. Fakat elimizle yaptığımız zaman fasulyenin kılçıklı ya da kılçıksız olduğunu anlayabiliriz. Uç kısmını böldüğünüz zaman kılçık çıkıyorsa kenarlarındaki kılçığı mutlaka temizlemelisiniz. Fasulyelerin hepsinin uç kısmını temizledikten sonra doğrama işlemine geçiyoruz. Çok büyük fasulye olduğu için ben ikiye bölüyorum. Daha sonra bıçak yardımıyla enine ikiye kesiyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. İsterseniz fasulyelerinizi bu şekilde tahtanın üzerinde kesebilirsiniz. Ya da böyle elinizle de kesebilirsiniz. Hangi işlem sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Bu tekniği diğer fasulye çeşitlerinde de kullanabilirsiniz. İster çalı fasulyesinde olsun, ister Ayşe kadında olsun hiçbir şey fark etmez. Çalı fasulyelerimizi hazırladık ve bir kenara alıyoruz. Tarifimde 3 adet kuru soğan kullandım. Kuru soğanları ikiye bölüyorum, ay şeklinde doğruyorum. Bu soğanları bu şekilde hazırlıyoruz, tenceremizin tabanına yerleştireceğiz. Sizlere bu soğan biraz fazla gibi gözükebilir fakat soğanlarınız yemeğinize lezzet katacak. Soğanlarımızı da ay şeklinde doğrayıp hazırladık. Bu tarifimde yayvan bir tencere kullandım. Tencereye alıyorum, ilk olarak taban kısmına kuru soğanları parçalayarak koyuyorum. Bu yemeği yaparken herhangi bir ön pişirme işlemi yapmayacağız. Bütün malzemelerimizi çiğden koyacağız, bu şekilde pişireceğiz. Soğanları taban kısmına yerleştirdikten sonra fasulyeleri demet demet olacak şekilde tencerenin tabanına yerleştiriyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Fasulyelerimizi güzel bir şekilde tencerenin tabanına yerleştirdik. Tarifimde 5 adet domates kullandım. Domateslerin kabuklarını soyup hazırladım. İkiye bölmüş olduğum domatesleri küp küp olacak şekilde doğruyorum. Domateslerin sayısı sizlere biraz fazla gibi gözükebilir fakat salça kullanmadığımız için bu domates bizim için yeterli. Doğramış olduğum domatesleri fasulyelerin üzerine koyuyorum. Bu aşamada doğramış olduğumuz domateslerin suyunu da kesinlikle ziyan etmiyoruz, onu da yemeğin içerisine koyuyoruz. Bu yemeği yaparken sadece 1 su bardağı su kullanacağız. Fasulyenin ve domatesin kendi suyuyla pişecek, gerçekten çok güzel ve lezzetli olacak. Domateslerin hepsini bu şekilde doğrayıp fasulyelerin üzerine koydum.
Tarifimde 4 diş sarımsak kullandım. Sarımsakları da küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Sarımsakları da doğradıktan sonra içerisine 2 adet küp şekerini yerleştiriyorum. İsterseniz bu aşamada 1 tatlı kaşığı şeker de kullanabilirsiniz. 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 su bardağı su, 1 su bardağı zeytinyağını ekliyorum. Son olarak ıslatmış olduğum yağlı kağıdı tencerenin üzerine kapatıyorum. Kenar kısımlarını da sıkıştırıyorum. Böylelikle buharıyla pişecek, çok daha lezzetli olacak. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve pişirmek için ocağa götürüyoruz. Yemeğimiz kaynayana kadar ocağımızın en büyük bölümünde yüksek ateşte bırakıyoruz. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Kapağını açtıktan sonra bunu kenar kısmından görebilirsiniz. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Ocağımızın en küçük bölümünü kısık ateşe getirerek yemeğimizi onun üzerine koyuyoruz. 45 dakika boyunca yemeğimizi bu şekilde pişireceğiz. Sizler yine de 30 dakikanın sonunda fasulyelerinizi kontrol edin. Bazı fasulyeler geç pişiyor, bazıları daha erken pişiyor. Benim çalı fasulyeleri 45 dakikanın sonunda güzel bir şekilde pişti. Ocağımızı söndürüyoruz, fasulyelerin soğumasını bekliyoruz. Zeytinyağlı çalı fasulyemiz soğudu. Üzerindeki yağlı kağıdı alıyorum ve sizler için servise hazırlıyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de her zaman söylediğim gibi aklınıza takılan bir konu olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu fasulyeyi isterseniz ılık tüketebilirsiniz, isterseniz soğuk. Nasıl seviyorsanız o şekilde tüketin. Servis tabağına koyduktan sonra taban kısmındaki suyundan biraz üzerine gezdiriyorum. Lokum kıvamında harika bir fasulyemiz oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.